Dördüncü evre kanser her zaman bir son demek. Dördüncü evre kelimesi doktorun ağzından ilk döküldüğünde odadaki havanın nasıl buz kestiğini, nefesinin nasıl boğazında düğümlendiğini biliyorum. O an aklından geçen tek bir soru var. Bu bir son mu? Muhtemelen internete girdin, o korkunç istatistikleri okudun ve umutsuzluğa kapıldın. Ama sana şu an çok net bir şey söyleyeceğim. O okuduğun istatistiklerin çoğu bugün tıbbını yansıtmıyor. Eskiden yapacak bir şey yok, evine git denilen bu evre bugün tıpkı şeker hastalığı gibi, tıpkı tansiyon gibi yönetilebilir bir durumda. Hatta yıllarca süren kronik bir hastalığa dönüşüyor. Merhaba, ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Serhat Demirel. Bugün sana 4. evre kanserin aslında bir son olmadığını, elimizdeki akıllı silahlarla vücudundaki o uyuyan askerleri nasıl uyandırdığımızı ve en önemlisi de bu süreci nasıl yöneteceğini anlatacağım. Eğer hazırsan derin bir nefes al çünkü duyacakların sana kaybettiğin o umudu geri verecek. Öncelikle kavramları bir bir oturtalım. 4. evre ne demek? Kanserin başladığı organdan çıkıp kan ya da lenf dolaşımıyla başka bir organa gidip yerleşmesi demek. Meme kanserin kemiğe, akciğer kanserin beyine, kalın bağırsağın ise karaciğere sıçraması gibi. Eskiden bu tabloyla karşılaştığımızda elimiz kolumuz daha bağlıydı. Elimizde sadece kemoterapi vardı. Yani atom bombası gibi ruyu da yaşı da yakan hem kanseri hem seni yoran ilaçlar. Ama son 10 yılda onkolojide bir devrim yaşandı. Artık ne kadar ömrüm kaldı sorusundan çok bu hastalığı nasıl uzun yıllar uyutabiliriz? Nasıl kaliteli yaşarız sorusunu konuşuyoruz. Bugün sana 5 acı gerçekten ve bunların karşısında koyduğumuz 3 büyük umuttan bahsedeceğim. Akıllı ilaçları, immünoterapiyi yani vücudun kendi askerlerini nasıl savaşa dahil ettiğimizi anlatacağım. Gel önce şu mekanizmayı bir anlatayım. Vücudunu büyük bir orman gibi düşün. Kanser de bu ormanın bir köşesinde bir ağaçta başlayan küçük bir yangın gibi. Biz buna 1. ya da 2. evre diyoruz. İtfaiye gelir, ya yanan o ağacı söndürür ya da kesip alır ve sorun çözülür. Ama 4. evre dediğimizde durum değişiyor. O yangından çıkan kıvılcımlar ormanın diğer ucuna başka ağaçlara sıçramış demektir. İşte o kıvılcımlara metastaz diyoruz. Burada anlaman gereken kritik nokta şu. Kıvılcım meşe ağacından çıkıp çam ağacına da sıçrasa o yangın hala meşe yangınıdır. Ne demek istiyorum? Meme kanseri akciğere sıçradıysa o akciğer kanseri değildir. O hala akciğerdeki meme kanseridir. Peki bu neden bu kadar önemli? Çünkü düşmanın kimliğini bilirsek silahlarımızı ona göre seçeriz. Akciğere giden meme kanserini akciğer kanseri ilacı değil yine meme kanseri ilacıyla vururuz. Birçok hasta bana şu korkuyla geliyor. Hocam her yere yayılmış, vücudu sarmış, ameliyat olamaz mıyım? Bakın ormanın farklı yerlerinde yangın varken sadece bir ağacı kesmek yangını söndürmez. İşte bu yüzden 4. evrede ameliyat yani bıçak ilk seçeneğimiz değildir. Bizim ormanın tamamına yağmur yağdırmamız gerekir. Yani sistemik tedavi yapmamız gerekir. Damardan ya da ağızdan vereceğimiz o ilaçlarla kanın gittiği her yere ulaşıp en ücra köşedeki o kıvılcımı bile söndürmemiz lazım. İşte burada acı gerçeklerden ilkiyle yüzleşiyoruz. Bu evrede hastalık tamamen yok olsa bile bir daha asla gelmeyecek diyemiyoruz. Tıpkı diyabet gibi, tıpkı tansiyon gibi sürekli kontrol altında tutulması gereken kronik bir sürece giriyoruz. Ama korkma çünkü yağmurumuz artık eskisinden çok daha bereketli. Şimdi elimizdeki o yeni silahlardan bir bahsedeceğim. Birincisi hedefe yönelik tedaviler. Yani akıllı ilaçlar. Eskiden herkese aynı kemoterapi verirdik. Saçın dökülürdü, bağışıklığın düşerdi, çok yorulurdun. Ama şimdi teknoloji değişti. Artık tümörün genetiğine yani parmak izine bakıyoruz. Kanser hücrelerinin üzerinde onları besleyen, büyümelerini sağlayan bazı antenler, bazı sinyal odakları var. Biz patolojide tümörün genetiğine bakarak bu antenleri tespit ediyoruz. Eğer senin tümöründe bizim hedef alabileceğimiz bir hedef yani mutasyon varsa işte o zaman akıllı ilaçlar devreye giriyor. Bu ilaçlar ne yapıyor biliyor musun? Bunu keskin bir nişancı gibi düşün. Kemoterapi bir el bombasıysa ve altın yerde sağlam dokuya da zarar veriyorsa akıllı ilaç lazerle tüfeğiyle sadece kanserli hücreyi alnının ortasına vuran keskin bir nişancı gibi. Gidiyor sadece o kanserli hücrenin üzerindeki antene yapışıyor. Dur diyor. Büyüme, damar yapma ve beslenme. Ve en güzel ne biliyor musun? Normal hücrelere dokunmuyor ya da çok az dokunuyor. Saçın dökülmüyor. Kemoterapideki gibi yerle bir olmuyorsun. Çoğu zaman hapını evde içiyorsun. Torununu sevebiliyorsun. Pazara gidebiliyorsun. Hayatına devam edebiliyorsun. Özellikle akciğer kanserinde, meme kanserinde, böbrek kanserinde bu ilaçlarla yıllarca hastalığını durduran hastalarımız var. Sonuç ne mi olur? Tümör küçülür. Bazen filmlerde görülmeyecek hale gelir. Biz buna tam yanıt diyoruz. 4. evrede tam yanıt almak bundan 20 yıl önce hayaldi. Şimdi ise rutin hedeflerimizden biri haline geldi. Bir diğer seçeneğimiz ise immünoterapi. Vücudun kendi içindeki o muazzam gücü uyandırmak. Bunu çok iyi dinlemeni istiyorum. Vücudumuzda T hücreleri dediğimiz polisler, askerler var. Bunların görevi yabancı maddeleri, mikropları ve kanserli hücreleri bulup öldürmek. Normalde senin bağışıklık sistemin kanseri tanır ve yok eder. Kanser nasıl büyüyor o zaman? Kanser hücresi çok kurnaz. Gider bir maske takar. Askerlerin arasında ben dostum bana dokunma diyen sahte bir kimlik bile gösterir. Askerin elini kolunu bağlayan bir fren mekanizmasını devreye sokar. Böylece bağışıklık sistemi yanı başındaki düşmanı göremez olur. İşte immünoterapi ilacı ne yapar biliyor musun? Bu ilaç kanseri öldürmez. Dikkat et burası çok kritik. İlaç kanseri öldürmez. İlaç gider o kanser hücrenin yüzündeki maskeyi yırtıp atar. Askerin üzerindeki freni kaldırır. Senin kendi bağışıklık sistemin bir kere o tümörü düşman olarak tanıdı mı inan bana hiçbir kemoterapinin yapamayacağı kadar güçlü bir savaş başlatır. Ve bu savaşın en güzel yanı ne? Bağışıklık sistemi hafızalıdır. Bir kere düşmanı tanıdı mı daha sonra tekrar kafasını kaldırmaya çalışsa bile askerler orada hazırdır. Hemen müdahale eder. Bugün cilt kanserinde, akciğerde, mesanede ve daha pek çok türde 4. evre olup immünoterapiyle 5 yılda 10 yıl deviren hastalığı
hastalığı tamamen silinen hastalarımız var. Bu tıbbın geldiği muazzam bir nokta. Tabii ki sana toz pembe bir tablo çizip her şey bitti, kanseri yendik diyemem. Henüz değil. Her hasta bu akıllı ilaçlara ya da immünoterapiye uygun olmayabilir. Ya da bazı ilaçlar bir süre sonra etkisini yitirebilir. Kanser direnç kazanabilir. Bunlar da işin acı gerçekleri. Ama şunu unutmamanı istiyorum. Bizim amacımız artık bu hastalığı senin hayatın merkezinden alıp kenara koymak. Yani kanserle yatıp kanserle kalkmanı değil, kansere rağmen yaşamanı sağlamak. Bana gelen çoğu hasta yakını genelde fısıldayarak sorar, hocam ne kadar ömrü kaldı diye. Ben de onlara diyorum ki istatistikler sayılarla ilgilenir, biz ise insanla. Hiç kimsenin ömrüne vade biçilmez. Benim evre 4 olup yıllardır kontrole gelen, bu sürede çocuklarını evlendiren, emekliliğin tadını çıkaran o kadar çok hastam var ki. Önemli olan şu, ne kadar yaşayacağım değil, nasıl yaşayacağım. Ağrısız, nefes darlığı çekmeden, sevdiklerinle aynı sofraya oturarak geçirilen bir yıl, hastane odasında makinelerle geçen 5 yıldan çok daha değerlidir. İşte yeni nesil tedaviler bize bu umudu veriyor. Özetle eğer sana veya çok sevdiğin birine 4. evre teşhisi konduysa, birincisi panik yapma. Evre 4 bir son değil. Yeni bir sürecin başlangıcıdır. İkincisi araştır ve sor. Doktoruna tümöründe akıllı ilaca veya immünoterapiye uygun bir hedef var mı? Genetik test yapıldı mı diye mutlaka sor. Bu senin en doğal hakkın. Üçüncüsü kendini bırakma. Moral sadece iyi hissetmek değildir. Bağışıklık sistemin o askerlerin gücüdür. Sen komutan olarak dik durursan askerlerin de daha iyi savaşır. Unutma, kanser teşhisi bir virgüldür. Nokta değil. Hikayenin geri kalanını senin mücadelen ve bilimin ışığı belirleyecek. Bu yolda asla yalnız değilsin. Bilim her gün her saat senin için yeni silahlar geliştiriyor. Senden tek isteğim umudunu asla kaybetmemen. Aklına takılanlar, yaşadığın tecrübeler ve sormak istediklerin varsa yorumlara yaz. Hep birlikte tartışalım. Videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerine paylaşmayı ihmal etme. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.